Devrim kısaca toplumdaki köklü değişimdir. Devrimci ise hayatı yaşanılır kılacak, sınıfların, cins ayrımının olmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, sömürünün ortadan kaldırıldığı, herkesten kendi yeteneğine göre katkı istenen, herkese ihtiyacı kadar olanak sunan bir dünya özlemiyle bugününü yarınlar için feda etmekten çekinmeyen insandır. Devrimciliğin temel özelliklerinden biri sevgidir. Bu sevgi yoldaşlarına ve halkına duyduğu sevgidir. Başkalarını sevmeyen, başkaları için mücadele edemez. Devrimci olmak, içinde yaşanılan hayat koşullarının yarattığı sorunlara cevap olmaktır esasında. Anlatacağım ilk büyük devrimci Arjantinli Ernesto Che Guevara'dır. Daha 4 yaşındayken okumayı söken, iyi eğitim almış, devrimci idealleri olan bir doktordu. Daha 10 yaşındayken elektrik zammını öğrenir öğrenmez bütün sokak lambalarını sapanıyla patlattı. Ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmanın tek yolunun sosyalist devrim olduğuna inanarak Latin Amerika'yı baştan sona dolaştı ve birçok insanın karşı karşıya kaldığı yoksulluğu doğrudan gözlemleyebildi. Ernesto gönüllü doktorluk yaparak fakir halka sağlık desteği sundu. İnsanlara Che diye sesleniyordu. Bu Arjantin dilinde seslenme kelimesiydi. Bu yüzden arkadaşları ona Che lakabını taktı. Bu sıralarda Amerika'nın desteklediği junta Guatemala'da darbe yapmaya kalktı. Che'nin de içinde bulunduğu komünist bir grup bu darbeye karşı koymaya çalışsalar da başarılı olamadılar. Che şahit olduğu olaylardan sonra kesin olarak ABD karşıtlığına başladı. Onların emperyalist olduğunu düşünüyor ve onlara karşı silahlı bir mücadele istiyordu. Meksika'ya geçti. Burada birçok sürgün edilmiş Kübalı ile tanıştı. O dönem Küba'nın başında diktatör Batista bulunuyordu. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Küba'da devlet paralarını kendi hanesine geçirecek kadar vurdum duymazdı. Küba halkı ekonomik sıkıntılar yaşarken diktatör Batista bu sarayda zevki sefa içinde yaşıyordu. İşte Che Guevara Batista tarafından sürgün edilmiş Fidel Castro ile burada tanıştı. Fidel Castro sürgünde olan devrimcilerle bir örgüt kurmuştu ve diktatör Batista'yı bir devrimle indirmeyi planlıyordu. Ernesto Fidel Castro'dan çok etkilenmişti ve onu devrimin lideri olarak görmüştü. Bu yüzden Castro'nun kurduğu örgüte katılmak istediğini belirtti. En başta Che örgütün doktoru olacaktı. Ancak askeri eğitimlerde iyi bir savaşçı olduğu göze çarptı. Yani örgüt içinde sadece doktor değil asker de olacaktı ve atak günü geldi çattı. Sadece 82 kişilerdi. Küba'ya vardıkları an Batista ordusu tarafından karşılandılar ve örgüt üyelerinin çoğu öldürüldü. Geriye kalan 12 kişilik devrimci grup kaçmayı başararak Sierra Maestra dağlarına saklandılar. Devrimci sempatizanları sayesinde yeniden büyüyerek 200 kişiye ulaştı. 30-40 bin kişilik Batista kuvvetlerine saldırılar düzenleyerek hükümeti yıldırmaya başladılar. Batista ise onlara karşılık vermek için sert müdahalelerde bulunup dağlara operasyonlar düzenliyordu. Ancak her seferinde başarısızlığa uğruyordu. Bu savaş sırasında Che çok sert bir yapıya bürünmüş ve örgüt içinde büyük saygı kazanmıştı. Artık atak sırası devrimcilere gelmişti ve bu ataklar başarılı olunca birkaç şehri ele geçirdiler. Batista için yolun sonu görünmüştü ve Santa Clara'nın ele geçirildiği haberini alır almaz bir uçakla Dominik Cumhuriyeti'ne kaçtı. Artık Küba'da devrim gerçekleşmişti. Che Guevara'ya direkt Küba vatandaşlığı verildi. Batista rejimine mensup devlet görevlilerinin yargılanması görevini üstlendi. Küba devrimi başarıya ulaşmıştı. Bir sözünde yoksula gülmedim, zenginliğe özenmedim, faşistleri sevmedim, ezilenleri dövmedim. Ben devrimci doğdum, devrimci öleceğim demişti. Bahsedeceğim diğer bir devrimci lider dünyanın da saygı duyduğu Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1881 yılında Selanik'te bu evde dünyaya geldi. Askerliğe ilgisi ufak yaşlarda başladığı için askeri okullarda eğitim gördü. Mustafa Kemal Harp Akademisi'ndeki öğrenciliği sırasında ülke ve millet sorunlarıyla yakından ilgilenmiş, aydın ve ileri fikirli bir subay olarak tanınmıştı. O dönemde ülkede Türkler esir gibi yaşıyordu. Padişahı ya da hükümeti eleştirmek yasaktı. Yolsuzluk had safhaya ulaşmıştı. Padişah yönetiminde bir mevki sahibi olabilmek için kardeş kardeşle kapışıyordu. Mustafa Kemal 1905 yılında Şam'daki 5. Ordu emrine atandı. Aynı yıl bazı arkadaşlarıyla birlikte gizli olarak Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. O korkusuz lider birçok savaşa katıldı. Çanakkale Savaşı'nda fanatikçe savaşması ve ölmeye hazır oluşu, size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek süre içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir buyruğuyla vatanı için canını vermeye hazır olduğunu gösterdi. Katıldığı savaşlarda askeri dehasıyla büyük başarılar gösterdi. Sırada enkaz olarak aldığı bir Türkiye Cumhuriyeti vardı. Devrimci Atatürk 1922'de saltanatı kaldırdı. Saltanatın kaldırılmasıyla padişahlık rejimi tarihe karışıp Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimi hiçbir kayıt ve şart aranmaksızın kendisine bırakılıyordu. Ayrıca halifelik kaldırılarak devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış siyasi bir devrim oldu. Medeni
Medeni kanunun kabulüyle evlilikte resmi nikah zorunluluğu getirildi. Tek eşle evlilik esası getirildi. Kadınlara istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın erkek eşit hale getirildi. Seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla Türk kadını o yıllarda Avrupa devletlerinin çoğundaki kadınlardan daha ileri haklar elde etti. Öğrenilmesi son derece güç olan Arap harflerinin okur-yazar sayısının artmasını engellediğini, ayrıca Türkçe sesleri dile getirmede güçsüz kaldığını anlayan Atatürk'ün yaptırdığı araştırmalar sonucunda Türkçenin yapısına en uygunu Latin alfabesi olup yeniden düzenlenerek yürürlüğe kondu. Türk dili saray çevresinin ve onlara yakın aydınların çokça kullandıkları Arap ve Fars kelimeleriyle neredeyse benliğini kaybederek karmaşık bir dil haline gelmişti. Bu dile tekrar özbenliğini kazandırmak, onu yabancı dillerin boyundurundan kurtarmak gerekiyordu. Bu amaçla Türk Dil Kurumu'nu kurarak bilimsel çalışmalar yapıldı. Atatürk Sanayi Teşvik Kanunu ve 5 yıllık kalkınma planlarıyla ekonomik devrimlere hız verdi. Onlarca fabrika kurdu. O 57 yıllık ömrüne 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, bir ülke ve milyonlarca özgür insan sığdıran büyük bir asker, siyaset ve devrimci bir devlet adamı oldu. Başka bir devrimci lider ise Meksikalı Emiliano Zapata'dır. 1879 yılında Meksika'nın yoksul bir köyünde dünyaya gelen Zapata, ülkesinde yaşanan zor günlerin ve baskıcı rejimin tam ortasında kalmıştı. Ailesinin sahip olduğu topraklara devlet tarafından el konulmak isteniyordu. 17 yaşına geldiğinde babasını kaybeden Emiliano artık daha fazla sorumluluk alması gerektiğini fark etti. Onun amacı sadece ailesine bakmak değil, aynı zamanda bütün köyüne liderlik etmekti. Sorumluluk almaktan korkmayan ve topraklarını baskıcı otoriteye karşı korumakta kararlı olan Emiliano Zapata, köy halkı içinde umut ışıklarının yanmasına sebep oldu. Köylü halk tarafından çok fazla sevilen ve saygı duyulan Zapata artık köyün lideri konumundaydı. 30 yaşına geldiğinde köylü halk tarafından köy koruma komitesi başkanlığına seçildi. Karizmatik bir lider olan Zapata, halkın içinden geldiği için insanlar tarafından hızlı bir şekilde benimsendi. Eğitimsiz ama çok zeki bir liderdi. Asıl amacı köylü halkın yoksulluğunu gidermek ve gelirin herkese eşit şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla bazı kararlar almaya başladı. Odak noktası tamamıyla çiftçi halkın hakları için mücadele vermekti. Yani toprak ve özgürlüktü. Barışçıl yollarla toprakları köylülere yeniden paylaştırmak istedi. Fakat bu konuyla ilgili yıllar süren çabalarının yanıtsız kalması üzerine silahlı mücadeleye karar verdi. Bu sırada diktatör Diaz'ın baskıcı hareketleri devam ediyordu. Bu baskılar halk tarafından hoş karşılanmasa da kimse kendini rejimin karşısına çıkacak kadar güçlü hissetmiyordu. Düzenin değişeceğine inanan Zapata, Madero ile gizli bir ittifak kurmuştur. İkili köylülerin de desteğiyle Mayıs 1911'de Diaz yönetiminin yıkılmasını sağlamıştır. Madero yönetimi sırasında yeni toprak reformları yapılmış olsa da bunlar Zapata'ya yeterli gelmemiştir. Bu sebeple Zapata-Madero ittifakı aynı yıl içinde bozulmuştur. İttifakın sona ermesinin ardından Zapata, Puebla civarındaki dağlara sığınarak hak mücadelesini Madero'ya karşı sürdürmüştür. Daha sonra Madero baş düşmanı Huerta tarafından öldürüldü. Devletin başına Carranza isimli meşrutiyetçi bir lider geçti. Bunun üzerine Emiliano Zapata, Carranza ve otoritesini kabul etmediğini açıkladı. Giderek büyüyen Zapatista hareketi ve ülkenin geleceği için çok önemli olan toprak reformunun halk tarafından benimsenmesi Carranza'yı korkutuyordu. Bu korkuları sonucunda Zapata'yı ortadan kaldırmak isteyen Carranza, 1919 yılında Emiliano Zapata'yı uzlaşma bahanesiyle yanına çağırarak tuzağa düşürdü ve öldürdü. Meksika tarihine yön veren ve dizlerinin üzerinde yaşamaktansa ayakta ölmek yeğdir sözüyle tanınan Emiliano Zapata, dünya üzerinde bulunan bütün emekçiler için sembol bir isim haline geldi. Asıl amacı yoksul köylüler için toprak elde etmek ve halkının eşit gelire sahip olmasını sağlamaktı. Zapata ölümünden sonra da ülkesinin ulusal kahramanı ve Meksika devriminin lideri olarak anılmaya devam etti. Diğer bölümde hangi ülke devrimcilerinin videoda olmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.